Merhaba ve bizimle bu yolculuğa çıktığın için teşekkürler. Bugün masamızda Orta Çağ Avrupa'sından oldukça çarpıcı bir iddia var. Evet, selamlar. Papa 9. Gregory'nin kedilere savaş açıp kara vebayı tetiklediği söylentisi. Aynen, çok duyulan bir hikaye bu. Elimizdeki kaynaklarda Orta Çağ tarih metinleri, papalık arşivlerinden bazı belgeler, bir de tabii popüler tarih anlatıları. Doğru. Amacımız ne? Bu yaygın hikayenin ardındaki gerçekleri, senin için biraz ayrıştırmak. Evet, bu gerçekten de sıkça karşımıza çıkan bir anlatı. Sanki o orta çağın karanlık, batıl inançlarla dolu imajına çok oturuyor gibi duruyor. Evet, evet. Ama kaynakların tozunu biraz üfleyince işin aslının çok daha katmanlı olduğunu görüyoruz. Hadi biraz daha yakından bakalım, ne dersin? Harika olur. Şimdi genel kanı şu yönde ilerliyor. Papa 9. Gregory 1230'larda Vox in Rama diye bir bildiri yayınlıyor. Evet. Ve bu bildiriyle kedilerin, özellikle de siyah kedilerin şeytanla işbirliği yaptığı ilan ediliyor. Sonra da Avrupa genelinde büyük bir kedi katliamı başlıyor. İddia bu yönde. Evet, anlatı bu. Sonrası da malum, fare nüfusu patlıyor ve 1347'de ortaya çıkan kara veba bu yüzden çok daha ölümcül oluyor. Yani kulağa oldukça dramatik geliyor, değil mi? Kesinlikle dramatik ama şimdi Vox in Rama belgesinin kendisine bir bakalım. Tamam. Bu belge yaklaşık 1233 tarihli ve aslında tüm Avrupa'ya değil, yani Almanya'nın Mainz bölgesindeki belirli yetkililere gönderilmiş, spesifik bir yer. İlginç, yani genele yayılmış bir şey değil başta. Değil. İçeriği de genel olarak kedilerle ilgili değil aslında. Daha çok Engizisyoncu Konrad von Marburg diye biri var. O dönem sapkınlıkları araştırıyor. Evet, onun raporladığı Almanya'daki belirli bir sapkın grup ve onların tuhaf ayinleriyle ilgili. Belgede kurbağa öpmekten, soluk benizli gizemli bir adamdan falan bahsediliyor. Vay canına. Ve evet, en ilginci, geri geri yürüyerek inen ve müritlerin kalçasını öptüğü söylenen canlanmış bir kara kedi heykeli figürü var. Kara kedi. İşte bağlantı buradan kuruluyor galiba. Aynen ama önemli nokta şu. Belge tüm kediler şeytanidir, hepsini öldürün demiyor. Gerçekten demiyor. Kara kedi figürü sadece o spesifik grubun iddia edilen tuhaf ritüelleri bağlamında geçiyor. Anlıyorum. Yani belge aslında çok daha yerel ve spesifik bir konuyla ilgiliymiş. Genel bir kedi düşmanlığı fetvası değil, anladığım kadarıyla. Kesinlikle değil. Peki, bu durumda kara veba ile olan bağlantı nasıl kurulmuş o zaman? Bu bağlantı neden pek sağlam görünmüyor dedin? İşte burada birkaç önemli nokta var. Birincisi zamanlama. Vox in Rama 1233 civarı, kara vebanın Avrupa'yı kasıp kavurmaya başlaması ise 1347. Yani arada, Arada 100 yılı aşkın bir süre var. evet çok uzun bir süre. Yani tek bir bölgeye gönderilmiş spesifik bir tarikatla ilgili bir belgenin 100 yıl boyunca, hatta sonrasında kıta çapında bir kedi katliamına sebep olduğunu düşünmek pek mantıklı değil açıkçası. Doğru. İkincisi, coğrafya meselesi var. Veba sadece Papa'nın etkili olduğu Avrupa'yı değil, mesela kedilerin oldukça sevildiği Mısır gibi bölgeleri, Asya'yı da vurdu. Bu bölgeler Vox in Rama'nın etki alanı tamamen dışındaydı. Mantıklı. Üçüncü nokta neydi? Üçüncüsü, vebayı yayan Yersinia pestis bakterisi esas olarak pireler yoluyla bulaşıyor. Pireler, evet. Ve bu pireler sadece farelerde bulunmuyor, kediler de dahil pek çok hayvanda yaşayabiliyorlar. Yani kediler bir yandan fareleri avlayarak potansiyel bir fayda sağlasa da teorik olarak kendileri de hastalığı taşıyıp yayabilirlerdi. Yani kedi yoksa fare çok, fare çoksa veba çok denklemi o kadar basit değil. Aynen öyle. Çok daha karmaşık bir durum. Son olarak da kedilerin üreme hızı çok yüksek. Yani onları Avrupa çapında tamamen yok etmek, neslini tüketmek neredeyse imkansız olurdu. Avrupa'nın tamamen kedisiz kaldığı fikri pek olası değil. Anladım. Yani hem zamanlama, hem coğrafya, hem hastalığın biyolojisi, hem de kedilerin doğası bu doğrudan bağlantıyı bayağı zayıflatıyor. Ama yine de Orta Çağ'da kedilere kötü davranıldığına dair başka hikayeler de duyuyoruz. Bunların aslı var mı peki?
Evet, münferit ve yerel örnekler var tabii ki. Mesela İngiltere Cambridge'de bir kuyuda toplu halde kedi iskeletleri bulunmuş. Evet, duymuştum onu. Ama incelemeler gösteriyor ki bunlar büyük olasılıkla kürkleri veya belki de etleri için öldürülmüş hayvanlar. Yani şeytani oldukları için değil muhtemelen. Anladım. Ekonomik bir sebep yani. Gibi görünüyor. Bir de Belçika Ypres'teki meşhur Kattenstuet Festivali var. Orada kedilerin kuleden atıldığı biliniyor. Ama bu uygulamanın kökenleri muhtemelen daha geç dönemlere, yani cadı avlarının falan yoğunlaştığı zamanlara dayanıyor. Yani Papa 9. Gregory ile doğrudan bir ilgisi yok yine. Aynen, onunla doğrudan bir bağlantısı yok. Yani evet, kedilerin zor zamanlar geçirdiği olmuş olabilir yer yer ama Papa'nın emriyle başlatılan sistematik, kıta çapında bir yok etme kampanyası olduğuna dair sağlam bir kanıtımız yok elimizde. Peki, bunca kanıt eksikliğine rağmen bu Papa, kedi, veba efsanesi neden bu kadar popülerleşmiş? Ve hani günümüze kadar gelmiş olabilir. İnsanlar neden inanmaya bu kadar yatkın olmuş bu hikayeye? Bu ilginç bir soru gerçekten. Muhtemelen birkaç faktörün birleşimi söz konusu. Birincisi, Orta Çağ'a yönelik o karanlık çağ ön yargımız var ya. Evet, o imaj. Batıl inançların çok yaygın olduğu düşüncesi, bu tür dramatik hikayeler için verimli bir zemin hazırlıyor. Kedilerin kendilerine has o gizemli doğası da onları bu tür anlatıların merkezine koymayı kolaylaştırıyor tabii. Doğru. Kediler hep biraz gizemli bulunmuştur. Aynen. Bir de Vox'un Rama gibi belgelerin içeriğinin zamanla popüler tarih anlatılarında basitleştirilmesi, abartılması veya düpedüz yanlış yorumlanması da çok etkili olmuş olabilir. Yani kulaktan kulağa değişerek. Aynen öyle. Bir de şu var, büyük felaketlere basit, tek bir neden bulma eğilimimiz var insanlar olarak. Karmaşık olayları tek bir kötü adam veya büyük yanlış karar ile açıklamak daha çekici, daha kolay anlaşılır gelebiliyor. Anladım. Özetlersek o zaman, elimizdeki kaynakları dikkatlice incelediğimizde, Papa 9. Gregory'nin kedilere savaş açarak kara vebaya neden olduğu iddiası pek de sağlam bir zemine oturmuyor gibi. Aynen öyle görünüyor. Vox'in Rama belgesi yanlış anlaşılmış, olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi ise tarihsel verilerle pek uyuşmuyor. Bu durum aslında popüler tarihin bazen gerçekleri nasıl basitleştirebildiğine, hatta çarpıtabildiğine dair iyi bir ders niteliğinde sanki. Kesinlikle. Sana son bir düşünceyle veda edelim o zaman. Tarihsel anlatıların nasıl şekillendiğini, neden bazı hikayelerin doğruluğundan bağımsız olarak diğerlerinden daha kalıcı olduğunu hiç düşündün mü? İyi bir soru. Özellikle günümüzdeki bu bilgi bombardımanı çağında bir bilginin kaynağını, bağlamını, ardındaki motivasyonları sorgulamanın değeri belki de her zamandan daha fazla. Belki de asıl sorgulanması gereken bu tür dramatik ama temeli zayıf hikayeleri inanma ihtiyacımızın altında yatan nedenlerdir.